Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir kutu açılışıyla daha beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim Elgato Capture kartımız vardı, HD60S, ama o 1080p 60 FPS kayıt aldığı için kaydı beni pek tatmin etmiyordu açıkçası. Canlı yayınlarımızı ve gameplay videolarımızı daha kaliteli yapmak adına Elgato'nun en iyi modellerinden bir tanesini aldım arkadaşlar. İsmi Elgato 4KX. Bu Capture kartımızın en büyük özelliği 4K 144 Hz'de yakalama ve monitöre aktarma işlevini görüyor arkadaşlar. Yani maksimum 4K 144 Hz'de, tabii ki bu çok yüksek bir rakam. Bilgisayarınızın çok iyi olması lazım ki zaten YouTube en fazla 60 FPS olduğu için 4K 60 FPS desteği gayet de yeterli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca 1080p 240 Hz'de de bir yakalama ve aktarma sunabiliyor arkadaşlar. Değişken bir yenileme hızına sahip, bu güzel bir şey. Tak çalıştır, zaten kurulumu çok basit. Birazdan kutu açılışını yapacağız. Yazılımını da kuracağız. Yani dolu dolu bir video bizi bekliyor açıkçası. HDR10 desteğine sahip. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir görüntü aktaracağız. Zaten oyun testini de ekleyeceğim en sonuna. HDMI 2.1 kablosuyla geliyor arkadaşlar. Geriye dönüş kaydı da var. Bunun programı da var, Studio. Oradan indirerek oradan da faydalanabilirsiniz. Ama ben aktarma yapıp OBS üzerinden kaydedeceğim. Benim için OBS daha işlevli. Kendi uygulaması da var. Oradan da kaydedebilirsiniz. Onu hiç denemedim. Fiyatını sol üstte bırakıyorum. Ben Amazon'dan aldım. Umarım hala aynı fiyatını koruyordur. Almak isterseniz kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Şöyle bahsettiğim diğer Elgato'm bu. HD60S. Bu da 1080p 60 FPS. Güzel bir yakalama ve aktarma yapıyor ama 2025 yılında pek tatmin etmez bu sizi. Çok kaliteli yayınlar ve gameplay videolar çekiyorsanız kesinlikle 4K'ya yükselmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz kutu açılışımıza geçelim. Kutu gerçekten çok sağlam geldi. Şöyle açıyorum ben buradan. Sıfır kapalı kutu. Nice. Şöyle buradan açtım. Galiba bu garanti belgesi. Evet. Garanti belgemiz çıktı arkadaşlar. Muhtemelen 2 yıl bir garantisi vardır. Üretici Corsair, Elgato Game Capture 4KX. Aynı model, doğru. Nice. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açalım. Oh my god. Ve 4KX yakalama kartımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Çok şık, çok güzel. Altında da ufak 2 tane bant var, muhtemelen masaya yapışmak için. Biliyorsunuz ki Elgato'nu birazdan açacağım ben. HDMI kablosu böyle dev gibi oluyor genelde. Büyük ve kalın oluyor. Ağırlığı normal. HD60S'e göre ağırlığı biraz daha düşük olabilir. Ama bakacağız, bizim için performansı önemli tabii ki. Şimdi buradan bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Türkçe dil desteği var mı? Evet, Türkçe dil desteği de var. Burada sadece birlikte gelen AC adaptörünü kullanın diyor. Evet, zaten Elgato'nun kendi kablolarıyla daha çok uyumlu oluyor genellikle. Şurayı kaldırıyorum. Nice. Oh my god. İşte bunlar altın değerinde bro. Gerçekten de altın gibi. Bakır mı altın mı, çok kaliteli. Çok kaliteli ya. Örgülü bile yollamışlar. Üf. Anlatamam yani arkadaşlar, anlatamam. Elgato'yu bundan seviyorum ya gerçekten. Kablolarımızı açalım. Kaç metre vesaire, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle capture kartımızı da buraya bırakalım. Hiç merak etmeyin, yazılım vesaire hepsini kuracağız. Oyun testleri gelecek. Sadece like atmanız ve abone olmanız benim için yeterli arkadaşlar. 1,5 metreden daha uzun bir HDMI kablosu var. İnanamayacaksınız, gerçekten 1,5 metreden daha uzun bu arada. Şimdi bunu açalım. Hemen diğeri de yanında dursun. Bu ne oluyor arkadaşlar? Hemen size söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi bilgisayarınıza gidiyor. 3.2 bu arada. Bir tanesi de Elgato'ya takılıyor. Hatta açıp kurulumunu hemen yapayım ben hızlıca. Tamam, bu da yaklaşık 1,5 metre arkadaşlar. Bu da uzun. Şöyle çift haliyle şöyle uzattım. Uzunluğunu anlayabilirsiniz. Buna nereye takıyoruz biliyor musun? Şuraya USB-C kısmına. Şöyle USB-C kısmına taktık. Bu arada benim bilgisayarınız 3.2'yi desteklemesi lazım arkadaşlar. Benim bilgisayarımda USB 4.0 var bir tane. Evet, gerçekten var. Laptopum çok iyi. Ekran kartı yok ama felaket bir laptop, anlatamam. Burada da 3.2.1 var arkadaşlar. Ve sağ tarafta da 2 tane USB-A 3.2 var bende arkadaşlar. Yani bende portlar baya geniş. 3.2 olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kulaklığımı çıkarmak istiyorum. Kulaklığımın benim USB dönüştürücüsü de var. Onu sağ taraftaki USB'ye takarım. Ama buradaki Type-C kısmı bana lazım. Şöyle USB 4.0'a taktım. Daha fazla güç verdim. HDMI kablomu da şuraya takıyorum. HDMI in kısmına, yani giriş kısmına takıyorum. Okey. Diğer HDMI girişi de arkadaşlar iPad'im için olan dönüştürücü. iPad veya iPhone telefonları için Apple'ın kendi orijinal dönüştürücüsü. Şunu takalım böyle. Okey. Şöyle arkadaşlar, yazılımı geçelim isterseniz. Biraz sonra tabletimizi takarız ama önce bir yazılımı indirelim. Şöyle bilgisayarı size çevirdiğinde arkadaşlar Google'e geliyorsunuz. Elgato
Software, Dovland kısmı geliyor. İlkine tıklayabilirsiniz. Burada ürününüzü seçin diyor. Esir almak. Bu Türkçe'ye otomatik dönüştüğünde esir almak oluyor. Normalde capture kart, yakalama kartı, esir almak verasım. Geliyoruz burada sağda kendi capture kartınızı seçin. Bak bizimki 4KX mesela, tamam mı? 4KS de var bu arada ama 4KX daha iyi bu arada. Tıkladık. Şöyle Elgato Studio bizi karşılıyor ve 4K capture yakalama programı var. İkisini de indirebilirsiniz. Hem 4K capture aktarma OBS üzerinden kayıt alalım bir tanesini. Bir tanesi de kendi stüdyosundan alalım. Hangisi daha kaliteli? Beraber görelim. Tabii ki OBS'te verdiğiniz bitrate'e göre kayıt alıyor. O da farklı bir şey. Yani daha yüksek bitrate verirseniz o da daha kaliteli alır. Ama ben Elgato Studio'yu da denemek istiyorum. Onun için indirelim arkadaşlar. Her ikisini indiriyorsunuz. Buradan size bir e-mail istiyor. E-mailinizi girin. Zaten farklı hiçbir şey yok. E-mail girdiğiniz gibi indirme başlıyor. Okey. Evet arkadaşlar, şu şekilde OBS'imi açtım. İndirdiğimiz iki yazılım karşıda. Bu ikisini kuracağız şimdi arkadaşlar. Hemen hızlıca bunları açayım ben. Yükle. Okey. Sistem indirilmeye hazırlanıyor. Bu Elgato Studio. Tamamdır arkadaşlar. Şu an no input signal diyor. Yani sinyal alamıyor. Ne yapacağız? Bunu tabletimize. Hemen tabletimi alıyorum ve arkadaşlar girişi sağlıyoruz. Herhangi bir iPad tabletinize veya iPhone'una Type-C girişiyle şu dönüştürücümüz şu HDMI böyle takılı. Type-C girişini tabletimize, tabi Apple marka olacak kesinlikle, haberiniz olsun. Şöyle takıyorum. Let's go. Tamamdır arkadaşlar. Bakınız taktığım gibi ekran şap diye geldi ve oturdu. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu şu an Elgato'nun stüdyosu, tamam mı? Elgato yansıtma değil. Stüdyoyu ilk defa sizinle beraber indirdim. Beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki buradaki kayıt daha iyiyse neden OBS'i boşuna yoralım, değil mi? Sesi de veriyormuş. Bir sesi ben kendi kulaklığıma atayım. Tamam, sesi ben şu an kulaklığımdan alıyorum. Şimdi bu Elgato'nun kendi stüdyosu, tamam mı? Bu bir altta dursun arkadaşlar. Ben OBS'e yansıtmak için yani şu 4K Capture Utility'yi de bir kuralım beraber. Next diyorum. Bunları kabul edelim. Okey. Şöyle kurulumları zaten basit, size adım adım gidiyor arkadaşlar. Normalde ben bunu kullanıyorum. Kaydımı da buradan alıyorum ama dedik ki stüdyoyu da bir kullanalım. İlk defa indiriyorum. Stüdyoda belki daha kaliteli kayıtlar yaparız diye. Şöyle arkadaşlar, uygulamamız masa üstüne geldi. Daha sonra ben bastım, açtım. Şu an bekliyorum. 1 dakika bekle diyor. Şu arkadaş devreden çıktı. Yani ikisi bir arada çalışmıyormuş herhalde. Tamam, biz ne yapalım biliyor musunuz? Şu an hazır stüdyo açıkken stüdyoda bir kayıt alalım beraber. Tamam mı? Bir maç atalım. Ufak bir maç atalım. Stüdyo kaydını alalım. Sonra bunu kapatıp OBS'e yansıtıp OBS kaydını da beraber alalım. Bu açık kalsın o zaman, tamam mı? Şu kaydı beraber alacağız biz. Şöyle 2 saniye eldivenimi takmak istiyorum arkadaşlar. Eldivensiz oynayamıyorum. Şöyle 2 tane parmak. Elgato Studio üzerinden kayıt alacağım arkadaşlar. Size geri bildirim sağlamak için kendimi de kaydettim arkadaşlar. Şu an OBS'in kendi stüdyosundayız. Güzel. Ben de merak ediyorum nasıl bir kayıt alacak. Daha sonra OBS'in kendisinden kayıt alacağız. Umarım 4K güzel bir kayıt alabiliyoruz arkadaşlar. Şurada var. Aldım. Bitti. Tamam. Ben buraya yerleşmişsem kolay kolay ölmem. Tamam. Drop ne yedik. Tamam. Şu an siz tamamen kayda odaklanın arkadaşlar. Kayıt nasıl, kalitesi vesaire. Çünkü birazdan OBS'ten de kayıt alacağız. Rakipler de çok gıcık oynuyor ya. Face to face giremiyoruz ki. Hele bak bunlar ne yapıyor burada? 3 tane beleş kill al. Neyse sıkıntı yok. Zaten test videosu bu arkadaşlar. Şu oyuna bakmayın. Sadece videoya bakın. Güzel. Pompalı yedim. Nice. Ölebiliriz. Nice. Hassasiyeti biraz arttırmam lazımmış. Hassasiyetim düşük. Yeni tablete geçtim bu arada. Kutu açılışını izlemediyseniz aşağıda unboxing playlistim var arkadaşlar. Orada çok daha detaylı cihazları pompalı. Enerjisi azmış. Canım da yok. Canım vardı da kurşunum yoktu. Şunu aldım. Hayır ya, az kalmıştı. Şu an bir an önce videodan sonra gidip bakmak istiyorum. Bu arada 3 dakika olmuş ve yaklaşık 1,5 GB yer kaplamış. Gayet hafif kaydediyor, haberiniz olsun. OBS daha büyük kaydeder. Benden söylemesi. Onu da söylerim size tabii ki. Ama şu an 3-4 dakikadır ve 1.7 GB oldu. Şurada var bir tane pusucu. Allah Allah. Tamam. Yeni tablet olduğu için arkadaşlar kontrollerim sorry. Güzel.
Tamamdır, bekliyorum. Biraz bekle diyor. Okey, bekleyelim. Evet, geldi arkadaşlar. Diğer yazılımı kapatınca hemen geldi. Oo, çok şık gözüküyor lan. Bu da iyi, dur. Bunu yansıtalım, bir OBS'e yansıtalım bunu arkadaşlar. Şimdi ben bu görüntüyü OBS'e aktaracağım arkadaşlar. Solda artı işaretine basacaksınız. Burada artı işaretine bastığınızda video yakalama aygıtı. Daha sonra oradan capture kartı seçersiniz ve yansıtırsınız. Kendinize göre bir dizilimi yaparsınız. Video yakalama aygıtı diyorum buradan. Böyle başla. Elgato 4K yazalım. Şimdi arkadaşlar ben kaydı 35K bitrate'e alıyorum, tamam mı? 50K'da da alabilirsiniz. Çok daha kaliteli olması lazım. Ve 1080p kayıt yapacağım yani. Sadece size yansıtmayı gösterdim. Bilgisayarınızın özelliklerine göre bunu sahnenizi 2K'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydı 2K'da veya başka şekilde de kaydedebilirsiniz. Bu bir ekran kartınızın desteklediği güç açısından farklı gösterebilir. Benim ekran kaydımı hem kayıt hem canlı yayın yaptığım için 1080p yetiyor bana. Hangisi daha kaliteli diye. Elgato'nun stüdyosu mu, OBS'le kayıt mı? Şöyle sesi kendimi de verdim. Okey. Oyun başlasın bakalım. Şu an tamamen kaliteye odaklanın arkadaşlar. Şu an OBS 1080p yapacak, haberiniz olsun. Bilgisayarınızın özelliklerine göre bunu kat kat artırabilirsiniz. Ne kadar iyi olacağını artık siz tahmin edin. Okey. Ben şu an 1080p'de görüntüsü vereceğim OBS'te. Ekran kartım yok çünkü benim. Böyle imkansızlıklar içerisindeyiz. Bence iyi yedirdik. Çıkıyorum face to face. Evet, başka yerden vurdu beni. Bak, ne ara doğdun sen, geldin. Kaliteye odaklan sadece arkadaşlar. Analiz edin. Kaliteye. Sağdan gelecek. Hala gelmiyor. Güzel, git bakalım. Bak işine. Ya hayır. Neyse, aldık onu. Sıkıntı yok, aldık. Bu arada iPad Pro'dan Mini 7'ye geçtik yani. 120 FPS'ten 60 FPS'e geçtim. Bu arada kafama geldim. Canım 1. Yine çıkıyorum. Bunda çünkü sniper var. Tamam, aldım. Şu an şurada birisi var ya. Alalım bunu. Sonra bunu alalım. Diğerinde de sniper var. Bir hakkın var zaten. Tutturmadın mı ölüyorsun. Farklı bir şey de yansıtabilirsiniz. Sadece iPad'iniz değil, her şeyi yansıtabilirsiniz. Ben size kaliteyi ve kurulumu göstermek istedim arkadaşlar. Evet, her iki yazılımı indirdik. İlk defa bir yazılımı sizinle beraber indirdim. Kaydettim kaydı. Siz gördünüz, ben de izleyeceğim biraz sonra nasıl olmuş. Evet, abone değilseniz abone olmayı ve videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki faydalı videoda ve güzel videoda gameplay olur, kutu açılışı olur. Hiç fark etmez. Görüşmek dileğiyle. Goodbye.